NixOS, Linux camiasında en farklı dağıtımlardan biri. Her şeyi tek bir config dosyasından yönetebileceğinizi düşünün. Bu videoda NixOS'i inceleyeceğiz. Diğer dağıtımlardan neleri farklı yaptığına bakacağız. Şu anda NixOS'in sitesindeyiz. Oldukça güzel bir arayüz olduğunu söyleyebilirim. Download kısmı hemen ana sayfada bizi karşılıyor. Bence bunun böyle olması çok güzel bir şey. Onun dışında NixOS'ten biraz bahsetmek istiyorum. Yorumlarda çok görüyordum. Merak edip biraz araştırdım ve ilgimi çekti. Tek bir config dosyasından bütün sistemi yönetebiliyorsunuz ve herhangi bir bilgisayara bu config dosyasını geçirdiğimiz zaman bütün sistem aynı şekilde oraya geçiyor. Bu çok güzel bir şey aslında. Bu yüzden kendim de NixOS'e geçsem mi geçmesem mi diye düşünmedim değil. Bu arada merak ettiğim ve sevebileceğim Linux dağıtımlarını incelediğim bir seriye dönüştürebilirim. İncelememi istediğiniz diğer dağıtımları yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi geçelim NixOS'in kurulum ve incelemesine. Evet, şu anda sanal makinedeyiz. Ben şuradan hemen hızlıca seçiyorum ISO dosyasını. NixOS'i seçtim. İleri diyorum. Buradan bellek miktara girmemiz gerekiyor. 6000 gireceğim. Şuradan da 6 gireceğim. Rahat olsun. 20. 25 yapalım biz. İleri. Evet, şu anda NixOS ekranımız geldi. Hızlıca en üsttekini seçtim. Bizi GNOME ekranıyla karşıladı. Grafik arayüzünden kuracağım bu arada. Buradan hızlıca Türkiye'yi seçelim. Sonraki dedim. Buradan da sonraki diyorum. Şöyle bir denemek istiyorum. Evet, çalışıyor. Sonraki dedim. Giriyorum. Atelis. Parola 1 2 3 4. Siz böyle bir parola girmeyin kesinlikle. Şunu da iptal ettim. Yönetici parolasına da 1 2 3 4 gireceğim. Sonraki dedim. Buradan normalde no desktop deyip Hyperland kuracaktım. Hyperland'in config'ini de bizim ana config ile birleştirecektim. Fakat bunu yapması çok uzun sürüyor ve karışık. O yüzden videoyu karıştırmak da istemiyorum. Çok biraz daha basit olmasını istiyorum videonun. O yüzden buradan XFC ya da no desktop diyebiliriz. Yine de kendimiz XFC kurmayı deneyebiliriz. O yüzden no desktop diyorum. Sonraki dedim. Burada NixOS'in tamamen açık kaynaklı olduğunu söylüyor. İsterseniz kapalı kaynak olan yazılımları da kullanabilirsiniz diyor. Buradan ben onu işaretleyeceğim. Sonraki dedim. Buradan DC'yi sil deyip takas alanı hazırda bekletme kullanılmaz dedim. Sonraki dedim. Kur dedim. Kuruluyor. Bakalım. Evet, şu anda NixOS kuruldu. Şimdi yeniden başlat diyorum. Tamam dedim. NixOS grab ekranımız geldi. Burada NixOS'i görüyorsunuz. Bir de altında tüm konfigürasyonlar kısmını görüyorsunuz. Alttaki biz config dosyasında değişiklik yaptığımız her konfigürasyon buraya yazılıyor. İstersek buradan geri dönebiliyoruz. Şu anda hiçbir şey yapmadığımız için tek bir konfigürasyon var. Buradan Enter'a basıyorum. NixOS ekranımız geliyor. Bir giriş yapayım. Evet, şu anda girdik. Herhangi bir desktop uygulaması seçmediğimiz için boş gözüküyor. Şimdi konfigürasyon kısmına gireceğim. Buraya sudo nano etc NixOS configuration nix yazıyoruz ve Enter'a basıyorum. Buradan şifremi istiyor. Şifremi giriyorum hızlıca. Evet, şu anda NixOS'in konfigürasyon kısmındayız. Burada bilgisayarın bütün konfigürasyon kısmı çıkıyor bu arada. Buradan her şeyi yönetebiliyoruz. Burada time zone vesaire var mesela. Burada klavye dilini vesaire gösteriyor. Bizim paket yükleme yerimiz şurası. Mesela Vim'i açabiliriz. Onun dışında wget açılsın. Mesela herhangi bir paket yüklemek istersek buraya yazıyoruz paketin ismini. Mesela buraya Firefox yazdım. Şu anda kaydettim. Çıkalım hemen. Çıktım şu anda. Sudo nixos rebuild switch yazıyorum ve enter'lıyorum. Şu anda sistem konfigürasyonlarını tekrardan yapıyor. Bu bitince Firefox'u açabileceğiz. Evet, şu anda kuruldu. Hemen buraya Firefox yazıyorum. XFC kurmayı unuttuk. Bir de onu kuralım. O yüzden çalışmıyor şu anda. Evet, şu anda XFC'yi ekledim. Birkaç tane de uygulama ekledim. Şu anda kaydediyorum. Çıktım hemen. Sudo nixos rebuild switch diyorum. Enter'ladım. Hemen şifre istiyor. Girdim. Şu anda syntax hatası verdi. Tekrardan konfigürasyon dosyasına giriyorum. Evet, hataları düzelttim. Şu anda çıkıyorum. Sudo nixos rebuild switch diyorum tekrardan. Enter'ladım. Şu anda çalıştı. Evet, şu anda kurulumumuz bitti. Ben burada bir reboot atacağım. Hem burada size diğer konfigürasyonları da gösterebilirim. Şu anda gördüğünüz gibi 3 tane konfigürasyon kısmı kaydetti. Burada Firefox kurmuştuk. Burada da ilk kısım. Şu anda da XFC kurduğumuz kısım. Buna giriyorum. Evet, XFC arayüzümüz geldi. Şifremi hemen giriyorum. 1 2 3 4. Oturum aç. Siz böyle bir şifre koymayın kesinlikle. Buradan ayarlardan ekrana girip hızlıca bir görüntüyü ayarlamak istiyorum. Şu anda sanal makinede olduğum için galiba 2560'a 1440 yok. O yüzden 1600'ü seçeceğim. Buradan uygula dedim. Yapılandırmayı kaydet. Uyguladım. Evet, şu anda XFC'nin tam arayüzünü görüyoruz. Buradan terminale girdim. Fast fetch yazıyorum. Gördüğünüz gibi NixOS tam ekran yapalım. Şu anda XFC ile 717 MB kullanıyormuş. Evet, şu anda kernelimiz 6.12. Benim Arch'ta kullandığım kernel herhalde 6.18 olması lazım. Onun dışında verdiğimiz swap alanının %0'ını kullanıyormuş. Disk üzerinde şu anda 5.74 GB kaplıyor. Onun dışında bakabileceğimiz başka bir şey var mı diye bakıyorum. Yok sanırım. Evet, şimdi indirdiğimiz uygulamalara bakalım. Firefox indirmiştik. Açalım bakalım. Evet, giriyor şu anda Firefox'a. Şu anda bayağı bir yavaş ama büyük ihtimal
ihtimalle sanal makinede olduğum için böyle. Evet, şu anda geldi. Bunu kapatacağım şimdilik. Tekrardan bir config dosyasına bakmak istiyorum. Şifremizi istedi. Hızlıca girelim. Geldik buraya. Bir şey indirmek istersek buraya yazıyoruz. Onun dışında herhangi bir desktop manager'ı indirmek istersek mesela KD Plasma falan buradan yapıyoruz onu da. Burası zaten klavye dilimizin yeri. Ben NixOS'i oldukça beğendim açıkçası. Kendi bilgisayarıma kurar mıyım derseniz kurabilirim. Arch Linux bozulursa vesaire NixOS'i denemek istiyorum. Şu anda fazla bir şey bilmiyorum. Benden daha iyi bilenler vardır NixOS'i kullanıp. NixOS'i kurarsam bana nasıl bir yararı olabilir? NixOS'i bozdum diyelim ki. Arch Linux'u ben daha önce bozmuştum. Önceki videoda hatırlarsanız tekrar kurulum yaptıktan sonra her şeyi bir daha tekrardan kurmak zorunda kaldım. Eğer NixOS olsaydı ne yapacaktım? Açacaktım config dosyasını, aynı şekilde aktaracaktım ve sistem tamamen aynı şekilde geri gelmiş olacaktı. Bu açıdan NixOS oldukça güzel. Bilmediğim daha birçok kısmı olabilir. Bu videoda o kadar detaylı inceleyemiyorum ama şunu söyleyebilirim. Özellik açısından oldukça güzel bir dağıtım. Bu arada 7 günde Arch Linux'a geçtiğimde neler yaşadım merak ediyorsanız şu videoya tıklayabilirsiniz.